Liam Chipperfield. Onu izlemeye başlamamın sebebi Erzurumspor'un transfer gündemine gelmesi oldu. İlginç tarafı şu, İsviçre Ligi'ni yakından takip ediyorum. Bu nedenle Sion'un bazı maçlarını daha önce de izlemiştim. Ama Chipperfield benim aklımda kalan oyunculardan biri değildi. Sezon boyunca çoğunlukla sonradan ve kısa sürelerle oyuna girmesi bunda etkili olmuş olabilir. Bu kez oyuncuyu özel olarak baştan izlediğimde ise fikrim hızlı değişti. Sol ayağı gerçekten kaliteli. Dar alanda tek pas çıkarabiliyor. Daha geriden oyunun yönünü değiştirebiliyor. Ceza sahası çevresinde yaratıcı paslar bulabiliyor. Ve bütün bunları topu ayağına bekleyen statik bir 10 numara gibi de yapmıyor. Sürekli yer değiştirip hücumun sonuna koşmaya çalışıyor. Ama bende önemli bir soru işareti de bıraktı. Top rakipteyken aynı oyuncuyu görüyor muyuz? Üstelik YouTube'da hakkında doğru düzgün bir highlights ya da skiz videosu da bulamadım. O yüzden bu videoda transfer haberinden çok Liam Chipperfield'ın gerçekten nasıl bir oyuncu olduğuna bakalım. Chipperfield'ı izlerken ilk birkaç maçtan sonra not almaya başladığım ilk şey sol ayağını ne kadar temiz kullandığıydı. Vuruşlarında topun ayağından çıkışı çok rahat görünüyor. Yayın çevresinden güç üretebiliyor. Ceza sahasına girdiğinde ise aynı sertliği aramak yerine topu köşeye bırakabiliyor. Eski takımı Basel'e attığı golde de kontrolün ardından sol ayağını hazırlamak için ekstra bir dokunuşa ihtiyaç duymuyor. Bu kalite yalnızca kaleyi gördüğü anlarda ortaya çıkmıyor. Uzun mesafeden ceza sahasına servis gönderirken topun hızını ve düşeceği noktayı ayarlayabiliyor. Daha yakına geldiğinde ise tek temasla arkadaşının önüne bırakabildiği toplar var. Özellikle ortalarında topu rastgele tehlikeli bölgeye göndermek yerine kuşun ulaşabileceği yüksekliği ve mesafeyi seçmeye çalışması hoşuma gitti. Geçen sezon ligde attığı 5 golün tamamı sol ayağıyla geldi. Ceza sahası dışından denemekten de çekinmiyor. Tabii ki her şut aynı kalitede değil. Ama ayağına alan çıktığında kaleciyi hazırlıksız yakalayabilecek kuvveti var. Benim daha çok beğendiğim tarafsa aynı ayağı hem hücumu bitirmek hem de takım arkadaşına son aksiyonu hazırlamak için kullanabilmesi. Chipperfield'ın sol ayağı yalnızca güçlü bir bitiriş aracı değil, hücumun yönünü değiştirebildiği ana araç. Bu kesitte Chipperfield'ın topa değil de savunmanın dizilişine baktığı ana dikkat edin. İki savunmacı arasında koridor açıldığını gördüğü anda hızlanıyor ve koşusunu doğrudan o boşluğa yöneltiyor. Pas çıktığında avantajı zaten kazanmış durumda. Topu kontrol ettikten sonra da aksiyonu uzatmıyor. Sol ayağıyla ilk fırsatta bitirişi yapıyor. Teknik oyuncularda bazen hücum boyunca topun yeniden kendilerine gelmesini bekleyen daha sabit profiller görebiliyoruz. Burada öyle bir oyuncu yok. Az önceki pozisyon tek seferlik bir koşu değil. Hücum devam ederken aynı bölgede kalmıyor. Topun bulunduğu tarafa göre başlangıç noktasını sürekli değiştiriyor. Özellikle atak sol taraftan geliştiğinde sağdan ceza sahasına geç katıldığı pozisyonlar birkaç kez tekrar ediyor. Savunma topun çevresinde daraldığında ters tarafta tamamen unutulabildiği anlar var. Hareketleri de hep aynı hedefe gitmiyor. Bir pozisyonda arka taraftan ceza sahasına yetişiyor, bir diğerinde yayın çevresinden ön direğe yöneliyor. Sağ kanatta başladığı halde hücumun sonunda kendisini iki stoperin çevresinde görebildiğimiz pozisyonlar da var. Bu yüzden onu yalnızca top ayağına geldiğinde üretim yapan bir kanat oyun kurucu gibi görmüyorum. Hücumun başlangıcında pasör. Birkaç saniye sonra ise ceza sahasındaki bitirici olabiliyor. Onu yerleşik savunmaya karşı izlerken hoşuma giden şey aynı pası tekrar tekrar zorlamaması oldu. Sağ iç koridorda topu aldığında önce savunma hattının nasıl dizildiğine bakıyor. Bekle stoper arasındaki mesafe açılmışsa topu yerden koşu yoluna bırakabiliyor. O aralık kapandığında ise bu kez savunmanın üzerinden aşırtarak aynı koşuyu buluyor. Biraz daha geniş konumlandığında pasın şekli yine değişiyor. Arka direkte hareketlenen oyuncuya sol ayağıyla kavis veriyor. Topu savunmacının müdahale edemeyeceği ama koşunun yetişebileceği noktaya düşürmeye çalışıyor. Önünde doğrudan pas açısı oluşmadığı pozisyonlarda da tekniği devreye giriyor. Rakibi vücut hareketiyle ters tarafa gönderip bu kez sağ ayağıyla altı pas çevresine servis çıkarabiliyor. Ben burada en çok pas repertuarını beğendim. Aynı bölgelerde dolaşsa bile çözümü topun yerden mi, havadan mı, kavisli mi gitmesi gerektiğine göre değiştirebiliyor. Şu pozisyonda topu orta dairede alıyor ve ilk kontrolün hemen ardından başını kaldırıyor. Sağ taraftaki koşu daha yeni başlarken pas kararını vermiş durumda. Asıl kalite topu sadece savunmanın üzerinden geçirmek değil, koşunun hızına göre mesafeyi ayarlayıp topu arkadaşının önüne düşürüyor. Böylece takım arkadaşı topu kontrol etmek için yavaşlamak zorunda kalmadan hücuma devam ettirebiliyor. Sion topu kazandığında ise Liam'ın pas oyunu başka bir şekle bürünüyor. İlk reflekslerinden biri hücumu mümkün olduğunca çabuk ileri taşımak. Kendi yarı sahasında topu aldığında önündeki koşuyu çok erken görebiliyor. Bunu da yalnızca havadan uzun toplarla yapmıyor. Kanattaki oyuncunun önüne mesafeli bir pas bırakabiliyor. Merkezden çapraz bir top gönderebiliyor. Savunma hattının arasından da oynayabiliyor. Burada bence önemli olan pasın uzunluğundan çok hücumun hızını koruması. Topu koşan oyuncunun ayağına değil, hareketine devam edebileceği alana gönderdiğinde Sion birkaç saniye içinde kendi yarı sahasından rakip ceza sahasına yaklaşabiliyor. Özellikle rakip henüz geri çekilmemişken bu erken kararlar takımın geçişini ciddi şekilde hızlandırıyor. Pası alan oyuncunun çoğu pozisyonda yeniden dönüp oyunu kurmasına gerek kalmıyor. Aksiyon kaldığı yerden ileri
ileri doğru devam ediyor. Onu geride top alırken gördüğümüzde klasik anlamda sürekli oyunu yöneten bir derin oyun kurucu düşünmüyorum. Top rakipteyken aynı bölgede kalıp savunmanın önünü kapatan bir orta saha değil. Ama top yeniden Sion'a geçtiğinde ilk veya ikinci pasla geçişin yönünü belirleyebiliyor. Sol ayağının uzun mesafedeki kalitesi daha önde gördüğümüz yaratıcılığın geriden başlayan başka bir versiyonu gibi. Burada başlangıç pozisyonuna dikkat edin. Savunma çizgisiyle neredeyse aynı hizada. Bir orta sahadan çok forvet gibi bekliyor. Uzaklaştırılmak istenen top önüne düştüğünde ise ilk kontrol bütün aksiyonu hazırlıyor. Sol ayağının tabanıyla topun hızını tamamen kesip aynı anda vücudunu kaleye çeviriyor. Top ikinci kez ayağına geldiğinde artık ekstra hazırlığa ihtiyacı yok. Ayak içiyle uzak köşeyi buluyor. Chipperfield soyadı Basel'de yabancı değil. Liam'ın babası Scott Chipperfield kulübün sembol isimlerinden biri ve Liam da futbol eğitimini Basel altyapısında aldı. A takıma kadar yükseldi ama ligde yalnızca 5 maçta süre buldu. Bu kısa dönemde bir golü de vardı. 2023 yazında henüz 19 yaşındayken Basel'den ayrılıp bir sezon önce küme düşmüş Sion'a bedelsiz geçti. Bu transfer kariyerindeki ilk ciddi kırılma oldu. Sion o sezon Challenge League'den yeniden yükselmeye çalışırken Liam da ilk kez haftadan haftaya profesyonel maçların içinde kaldı. Ligde 31 maça çıktı, 7 gol ve 3 asist üretti. Sezon sonunda da Sion ligi ilk sırada bitirip Süper Lig'e geri döndü. Yani bugün izlediğimiz oyuncunun gelişimi Basel'de genç yaşta A takıma çıkıp orada hemen yerleştiği düz bir hikaye değil. Asıl maç ritmini ve sorumluluğunu Sion'da önce 2. Ligde kazanıyor. Sonraki 2 sezonda ise aynı teknik özellikleri daha yüksek tempoda ve daha sınırlı süreler içinde göstermeye çalışıyor. Geçen sezonun rakamlarına yalnızca maç sayısından baktığınızda oldukça düzenli oynayan bir futbolcu izlenimi oluşuyor. Ligde 35 maça çıktı ama bunların sadece 13'ünde ilk 11'de başladı. Toplam süresi 1374 dakika. Yani sezonun önemli bölümünde görevi maçın son bölümünde oyuna girip hücuma yeni bir şey eklemekti. Bu süre içinde 5 gol attı ve bunu 2.8 gol beklentisinden çıkardı. Skor üretiminin diğer tarafında ise tam tersi bir tablo var. Sadece bir asist yapmasına rağmen 3.6 asist beklentisine ulaştı ve 6 büyük fırsat hazırladı. İzlediğim maçlarda da en çok bu tarafı örtüştü. Son pası her zaman asist olarak yazılmıyor. Ama arkadaşını şuta götürecek topları düzenli olarak çıkarabiliyor. Dolayısıyla 35 maçlık sezonu değerlendirirken hem üretimini hem de aldığı dakikaları birlikte okumak gerekiyor. Chipperfield sadece kulüp düzeyinde değil, İsviçre genç milli takımlarında da uzun süredir takip edilen bir oyuncu. U15'ten başlayıp bütün alt yaş kategorilerinde forma giymiş. Bugün geldiği noktada da İsviçre U21 milli takımında 10 maça çıkmış ve 2 gol atmış bir profilden bahsediyoruz. Yani bu yalnızca Sion'da dikkat çeken bir oyuncu değil. Ülke Federasyonu'nun da yıllardır gelişimini izlediği bir isim. Erzurumspor transferini konuşacaksak lig farkını da hesaba katmak gerekiyor. İsviçre Ligi'ni yakından takip ettiğim için savunma çizgilerinin ne kadar önde kurulabildiğini biliyorum. Bazı maçlarda kalecinin degajından bile savunma arkasına koşu çıkabiliyor. Süper Lig'de ise özellikle yerleşik oyunda rakiplerin daha derinde kaldığı maçları daha sık görüyoruz. Bu yüzden burada izlediğimiz uzun savunma arkası paslarının Türkiye'de aynı sıklıkla karşılık bulmasını beklemem. Ama Liam'ın üretimi yalnızca o alanlara bağlı değil. Rakip ceza sahasının çevresine yerleştiğinde ara pas çıkarabiliyor. Topun yüksekliğini değiştirip savunmanın üzerinden oynayabiliyor. Sağ taraftan kavisli servislerle de fırsat hazırlayabiliyor. Geçen sezon 1. Ligi düzenli takip etmediğim için Erzurumspor'un oyununa özel kesin bir rol tarifi yapmak istemiyorum. Bu videoda daha çok transfer gerçekleşirse Süper Lig'e hangi araçlarla gelebileceğini göstermeye çalışıyorum. Erzurumspor'un Sion'a ne kadar teklif ettiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz şey Sion başkanının gelen teklifi yetersiz bulduğu. Chipperfield'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 800 bin euro ve sözleşmesi de 2027 yazında sona eriyor. Üstelik aldığı süreden memnun olmadığı ve daha fazla oynayabileceği bir seçenek aradığı da İsviçre basınında yazılıyor. Ben oyuncuyu izledikten sonra 1 ile 1,5 milyon euro arasında bir bedeli mantıklı bulurum. Burada yalnızca bugünkü piyasa değerini satın almıyorsunuz. 22 yaşında, sol ayaklı, teknik kapasitesi yüksek ve düzenli Süper Lig dakikası bulursa birkaç yıl sonra yeniden satış ihtimali taşıyan bir oyuncuya yatırım yapıyorsunuz. Buna karşılık 2 milyon euro seviyesine yaklaştıkça benim için risk belirgin şekilde artıyor. Çünkü o noktada bugünkü Chipperfield'da değil, gelişmesini beklediğiniz Chipperfield'da da peşinden para ödemeye başlıyorsunuz. Benim fikrime gelirsek Chipperfield'ı beğendim. Sol ayağının kalitesi, tekniği ve sahadaki çözümleri zaten benim izlemekten hoşlandığım oyuncu tipine oldukça yakın. Üstelik bu teknik profilin yanında beklediğimden daha hareketli ve hızlı çıktı. Oyunu sürat üzerine kurulu değil ama önünde alan açıldığında hem topsuz koşuda hem de top ayağındayken yüksek hıza çıkabiliyor. Bende kalan asıl
soru işareti top rakipteykenki katkısı. İzlediğim maçlarda kendi ceza sahasına kadar sürekli geri gelen bir orta saha görmedim. Çoğu zaman daha yukarıda, 10 numara ya da ikinci forvet yüksekliğinde kalıyor. Bunun onun tercihi mi yoksa Sion'un onu geçiş için yukarıda bırakma planı mı olduğunu dışarıdan söylemek zor. Bu yüzden savunmasını net bir zayıflık olarak etiketlemem. Ama topa daha az sahip olacak bir takımda bu tarafının nasıl görüneceğini de merak ederim. Benim Liam Chipperfield hakkında söyleyeceklerim bu şekilde. Sizce Erzurumspor için mantıklı bir yatırım olur mu? Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmanız, hype vermeniz ve kanala abone olmanız Scouting 35'in büyümesine gerçekten yardımcı oluyor. Kanalı daha doğrudan desteklemek isteyenler için de katıl özelliği açık. Bitiş ekranına Samsunspor'a transfer olan Elliot Watt analizini, Çorum FK'ya transfer olan Markus Kazbak videosunu ve daha önce transfer olan oyuncuları konuştuğumuz Scouting 35 arşivinden serisinin ilk bölümünü bırakıyorum. Buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.